Merhabalar. Bu lehimi kullandığımızda havyamızın ucu normal kablolara değdirdiğimizde e, lehimi alıp değdirdiğimizde maalesef buralara lehim yaparken yapışmasında zorluk yaşıyoruz. Düşündük bir çözüm üretelim diye. Bu uçla alakalı sıkıntımız mevcut. Ya burası fazla ısınıyor ya da çok ısınmıyor. Dolayısıyla bu lehimin buraya yapışması zor oluyor. Onun için bu lehimin buraya rahat yapışabilmesi için, yani zahmetsizce yapışabilmesi için şöyle bir çözüm ürettik. Bu biliyorsunuz arabalarda kullanılan buji. Arabalarda kullanılan bu buji ucundaki iletken çok güçlü. Şu bölge, şu bölgemiz çok güçlü. Bunu buradan çıkartmamız lazım. Yani şuradaki seramik kaplı kısmı kırıp veya kesip çıkartmamız lazım. Daha sonradan da bu ucu almamız lazım. Onun için işlemleri yaptık ve bu ucu çıkararak böyle bir uç elde ettik. Bu ucu nasıl kullanacağız? Bu ucu kullanabilmemiz için bu havyamızın üzerinde, yani lehim makinemizin üzerindeki şu ucu çıkarıp bu ucu takmamız lazım. Öncelikle bir havyamızı bir test edelim. Bağlantısının yapılıp yapılamayacağıyla ilgili bir test edelim. Sonuçları birlikte görelim. Bu uçla yapılan lehim nasıl oluyor ve bu uçla yapılan lehim nasıl oluyor? Aradaki farkı birlikte görelim. Öncelikle havyamızı ısınması için fişe takıyoruz. Bu ısınırken, havyamız ısınırken buradan bir parça kablo ucundan söküyoruz. Bakın şöyle. Pense yardımıyla bu kablo ucunu açıyoruz. Bunu açıyoruz ve buraya birazdan lehim yapacağız. Ve lehim sonucunu da birlikte göreceğiz. Isınıyor diye biliyorum. Evet, yavaş yavaş ısınıyor. Isınsın. Daha sonradan birlikte bakalım. Evet, ısınmasını bekliyoruz. Hala lehimi eritmiş değil havyamız. Biraz geç ısınıyor. Bakın üstüne yapışmıyor bile, yani yapıyorum geri akıtıyor aşağıya. Açıkçası şöyle deneyeyim. Bakın. Yani şunu bile alamıyoruz. Şöyle de yapalım. Buraya tutmuyor, yani tutmadığı için biz bu bujiden çıkarttığımız kısmı kullanacağız ve testleri hep birlikte göreceğiz. Tabi bu bujinin önünde, bujinin üstünde şöyle bir şey var, aparat. Bunu kullanmayacağız. Bunu çıkaracağız.
Şimdi bu parçayı buji üzerinden çıkarttıktan sonra bu havyamızda deneme işlemlerine geçebiliriz. Havyamızın biraz soğumasını bekleyeceğiz. Fişi çekiyorum. Daha sonra bu ucu buna takıp kullanacağız. Ama kullanmadan önce bu ucu iyice bir temizlememiz lazım. Malum bayağı yağ, pas birikmiş üzerine. Bunun temizlenmesi lazım. Daha sonra işlemler için kullanmamız lazım. Öncelikle bu parçanın temizleme işlemini yapıyoruz. Bir ince zımparayla güzelce zımparalama işlemi gerçekleştiriyoruz. Şöyle yapabiliriz. Şöyle koyalım. Bundan tutalım. Şu şekilde. Ucunu temizledik. Olmazsa şuraya da biraz zımpara sürelim. İç taraf çünkü yağdan dolayı duman çıkabilir. Yanarak onları da yok etmemiz lazım. Evet. Bu işlemi de tamamlamış olduk. Daha sonra bunu böyle bir ıslak mendil ile üzerindeki yağ, kiri, pası, pisi alıyoruz. Şu şekilde bakıyoruz. Evet. Bizim için ideal olan temizliği şu şekilde bunu böyle çıkarttık. Evet. Şimdi bunu güzelce kullanabiliriz. Havyamız soğumuş. Bu havyamızın buradan ucunu söküyoruz. Zaten şöyle çektiğiniz zaman çıkar. Bunu çıkarıyoruz. Koyuyoruz buraya. Kullanmayacağız. Biraz sıcak. Şöyle koyalım. Evet. Daha sonra bu yeni ucumuzu buraya takıyoruz. Güzelce sabitlemeniz çok önemli. Bu şekilde. Hatta bu uç buna uymayabilir. Başka bir farklı bir vida deniyoruz. Biraz daha uzun bir vida. Bunu siz farklı vida da kullanabilirsiniz. Uzun vidalardan temin edebilirseniz biraz daha ucu oraya sıkıştırmak daha kolay olacaktır. Ben biraz evet şöyle düşünebiliriz. Daha iyi bir vida kullanma şansınız olabilir. Biraz daha sıkalım. Evet. Bakın ucumuzu değiştirdik. Şimdi bu ucu ısıtalım ve kullanmaya çalışalım. Tekrar taktık. Şu şekilde ısınmasını bekleyelim. Deniyoruz. Bakalım ısındıysa lehim eriyecektir. Bakın eridi. Kablomuz. Şöyle göstereyim. Gümüşlü oldu. Şimdi buna lehimleyeceğiz. Lehimimizi alıyoruz. Lehimimizi alıyoruz şu şekilde. Bakın. Üzerinde duruyor. Çok şahane şekilde. Ve şöyle yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Bakın lehim yapıyorum. Çok güzel şekilde lehimlendi. Çok güzel. Biraz daha alayım. Süreyim. Diğeri hiç tutmuyordu. Şimdiki iletkenliğinden dolayı çok güzel tutuyor. Muhtemelen bu bujelerde kullanılan parça iletkenliği çok yüksek. O yüzden
Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Pik demirden yapılıyor anladığım kadarıyla, sarı demirden. Ee, bakın çok güzel şekilde şey yapabiliyoruz. Birbirine lehimliyor. Hatta şurada yapalım. Daha iyi göreyim. Şu anda gayet güzel lehim tuttu. Yani bir zahmeti yok, bir sıkıntısı yok. Bunu kullanabilirsiniz. Bu pastaya da gerek kalmıyor. Yani pastayla da yapalım. Kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bakın üzerinde duruyor. Diğeriki gibi yere düşmüyor. Şimdi buraya lehimimizi sürelim şöyle güzelce. Şöyle bakın. Hemen tuttu. Lehimi çok güzel şekilde yapıyor. Şahane. Yani bunu rahatlıkla lehimleme işlemlerinizde bu bujiden çıkartmış olduğumuz parçayı kullanabilirsiniz. Yani şöyle yakından görebilirsiniz. İstediğimiz şekilde kolaylıkla lehimi ilgili yere aktarabiliyoruz. Yani bunu elektronik devrelerinizde, elektrik kablo uçlarının bağlantısında, her şeyde rahatlıkla kullanabilirsiniz. En büyük özelliği de üzerine lehimin yapışması. Bu da iletkenlikten kaynaklanıyor. Şimdi gördüğünüz gibi ucuna yapışıyor ve bırakmıyor. Daha öncekinin bıraktığı şeyleri görüyorsunuz, artıkları. Yere bir damlatma bile yok. Absorbe ediyor. Yani lehimi absorbe ediyor üzerine. Ve bunu çok güzel şekilde tutup karşı taraftaki lehimleyeceğiniz kısma aktarabiliyor çok kolaylıkla. Bu yüzden rahatlıkla kullanabileceğiniz bir uç tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.